Paris Saint-Germain. Yakın zamana kadar bu ismi duyduğumuzda aklınıza ne gelirdi? Göz kamaştıran yıldızlar, podyum gibi koridorlar, Neymar'ın partileri, Messi'nin hayal kırıklığı, Mbappe'nin egosu. Kısacası futbol sahasında çok bir Hollywood setini andıran, parayla saadet arayan bir proje. Ama bugünlerde Paris'e baktığımızda çok farklı bir manzara görüyoruz. Koşan, basan, mücadele eden, yıldızlardan arındırılmış ama bir takım gibi görünen bir yapı. Peki ne oldu da Paris bir oyuncak koleksiyonu olmaktan vazgeçip gerçek bir futbol takımı olmaya karar verdi? Bu videoda Katar sermayesinin şatafatlı rüyasından Luis Enrique'nin disiplinini, devrimine uzanan Paris'in sancılı ama bir o kadar da öğretici hikayesini inceleyeceğiz. Her şey 2011'de başladı. Katar Spor Yatırımları yani QSI o zamanlar Avrupa'nın orta sınıf takımlarından olan Paris'i satın aldığında hedef netti. Sadece Fransa'yı domine etmek değil, Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Avrupa'nın aristokratları arasına girmek. İlk adımlar Zlatan İbrahimovic, Thiago Silva, Pastore gibi yıldızlarla atıldı. Proje basitti. Her bir ekin en iyilerinden birini al ve kazan. Bu strateji işe yaradı. En azından Fransa'da. Paris lig bir ambargosu altına aldı ama Avrupa'da bir şeyler hep eksikti. O yeni zengin imajından, o ruhsuzluktan bir türlü kurtulamıyorlardı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller, son 16'lar adeta bir duvara dönüştü. Ve takvimler 2017'yi gösterdiğinde Paris artık yeter dedi. Futbol tarihinin gördüğü en cüretkar hamlelerden birini yaptılar. Önce 222 milyon euroya Neymar'ı, ardından 180 milyon euroya Kylian Mbappe'yi transfer ettiler. Amaç sahada yetenekle, saha dışında ise marka değeriyle rakipleri ezmekti. Bu dönem projenin Galacticos yani Yıldızlar Topluluğu dönemidir. Ama bu parlaklık ciddi bir sorun da beraberinde getirdi. Takım bu iki süperstarın etrafında şekillenmiş, takım savunması, orta saha direnci gibi kavramlar ikinci plana atılmıştı. Herkesin gözü kulağı Şampiyonlar Ligi'ndeydi. 2020'de finale kadar geldiler ama Bayern Münih'e kaybettiler. O kupa bir türlü gelmiyordu. Ve sonra son bir kumar oynadılar. Tarihin en iyisi Lionel Messi'yi de bu denkleme eklediler. Kağıt üzerinde durdurulamaz denen Neymar, Messi, Mbappe üçlüsü kuruldu. Sonuç ne mi oldu? Tam bir fiyasko. Bu üçlü takımın savunma dengesini tamamen bozdu ve Şampiyonlar Ligi'nde yine hüsran yaşandı. İşte bu an Paris yönetiminin bir gerçeği anladığı andı. Sadece yıldızları bir araya toplayarak bir ruh inşa edilemiyordu. 2023 yazı. Paris için bir yıkım değil, bir temizlik operasyonuydu. Projenin sembol isimleri Messi ve Neymar gönderildi. Kısa bir süre sonra kaptan Verratti de veda etti. Ve takımın başına disiplini ve takım oyununda olan takıntısıyla bilinen Luis Enrique getirildi. Enrique'nin felsefesi basitti. Takım her yıldızdan üstündür. Artık aranan oyuncu profili değişmişti. Artık milyon dolarlık egolar yerine sisteme aç, genç ve dinamik oyuncular transfer ediliyordu. 2024'ün başında Lens'ten büyük bir potansiyel olarak takıma katılan Desire Doué ve orta sahanın yeni dinamosu Joao Neves bu yeni felsefenin ilk meyveleriydi. 2024-2025 sezonu Paris için bir sabır testiydi. Luis Enrique'nin sisteminde Kevin Durant, Fabian Ruiz, Portekizli gençler Joao Neves, Vitinha ile birlikte orta sahada müthiş bir uyum sağladı. Artık Paris'in orta sahası kırılgan değil, dinamik ve çalışkandı. Ve takvimler Ocak 2025'i gösterdiğinde Paris son ve en büyük hamlesini yaptı. Napoli'nin gürcü yıldızı Kvaratskhelia takıma katıldı. Herkes işte yine bir yıldız transferi, eski düzen geri mi geliyor diye düşünürken Kvara takım için pres yapan, koşan ve mücadele eden karakteriyle Enrique'nin devrimine mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Bu yeni yapı Şampiyonlar Ligi eleme turlarında rakiplerini bir ezerken dünya artık karşılarında yıldızlar topluluğunu değil, ne istediğini bilen, savaşan bir takım görüyordu. Ve final. Karşılarında taktik disipliniyle ünlü İtalyan devi Inter. Birçok kişi başa baş, zorlu bir maç bekliyordu. Ama o gece Paris'in bambaşka bir planı vardı. O gece sahada oynanan şey bir final maçı değil, adeta bir güç gösterisiydi. Luis Enrique'nin takımı tek kelimeyle kusursuzdu. İstatistikler her şeyi anlatıyordu. Topla %68 oynama oranı,
Inter kalesine gönderilen 22 şut, rakibe sadece 2 isabetli şut imkanı tanınması. Bu sadece bir galibiyet değil, Luis Enrique'nin felsefesinin sahadaki manifestosuydu. Ve o manifestonun başrolünde finalin kahramanı Desire Doué vardı. Attığı 2 gol ve yaptığı bir asistle Inter savunmasını adeta tek başına yıktı. Orta sahada Fabian Ruiz, João Neves ve Vitinha'nın kurduğu baskı Inter'i defensiz bırakırken Ocak ayında takıma katılan Kvara dağıttığı golle zafere kendi imzasını atıyordu. 5-0. Bu skor yıllardır süperstarların bireysel çabalarıyla aşılamayan o duvarın bir takım olarak nasıl paramparça edildiğinin kanıtıydı. O kupa bir zaferden daha fazlasıydı. Barcelona sonrası Paris'te adeta küllerinden doğan Dembele gibi bir yıldızın attığı goller ve asistlerle bir bekten fazlası olduğunu kanıtlayan Hakimi'nin, İspanya'daki kalitesini tüm sezon ortaya koyan Fabian Ruiz gibi bir profesyonelin, João Neves ve Vitinha gibi genç savaşçıların, Kvara gibi sistemi adanmış bir starın ve finalin kahramanı Desire Doué gibi potansiyeline inanılan bir gencin zaferiydi. Paris 10 küsur yıl boyunca parayla bir ruh satın almaya çalıştı, başaramadı. Sonunda anladılar ki ruh satın alınmaz. Emekle, sabırla ve felsefeyle inşa edilir. Ve 2025'teki o 5-0'lık ezici zafer, kızının vefatından sonra futbola adeta yeniden doğan Luis Enrique'nin inşa ettiği bu yeni Paris'in doğum belgesiydi. Paris Saint-Germain cephesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Gelişmeleri yakından takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda kaçırmamak için abone olduğunuzdan emin olun. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki haberde görüşmek üzere.